İçimizden kim takmıyormuş gibi yapıp kendisine gelen her yoruma kafasını takıyor. Ama doğum gününde bana iyi ki doğmuş yani, ne diyeyim ben. Yani. Doğmuşsa doğmuş yani. Doğdu da bana mı doğdu? Nasıl yani? Şimdi biraz açar mısınız? Evet. Yani nerelerde kaçıyorsunuz? Yani Soruları ben soruyorum. burada soruları ben. Eski fotoğrafını stalkladın mı? Beğeni de atmadın. Ne oldu? Ay, amatör müyüz abi? Lütfen. Evet, amatör. O diğerleri insan da olur, fırsat da olur. Neyse ne? Ama dans edesim geldi o döktürü. yapalım mı? Yeter be, ne münasebet deyip tamam artık. Ya da kavga ediyorsun. O zaman da ne münasebet elbette. Evet, yani ne münasebet kardeşim. Ne münasebet kardeşim. Sana ne, ben istediğimi paylaşırım. Benim mecram, benim profilim. Evet hiç ya. ilgilendirmez. Bu kadar. Oh! Bravo! Bravo! Ne münasebet. Dove Bond Intense Repair ne münasebeti sunar. Günaydın herkese. Hazır mıyız? Her çekimde saçlarımın güzel ve bakımlı olması benim için çok önemli. Ama bunun için de gerçekten çok fazla işlem görüyorlar. Saçlarıma bakım yapmak da bu işin bir parçası tabii. Neyse ki bu konuda bildiğim çok iyi bir çözüm var. Dove Bond Intense Repair serisi, saçta biriken 3 yıllık yıpranmayı tersine çeviriyor. Serinin bu maskesi sayesinde saçlarım yıpranmalara karşı 20 kat daha güçlü. Son dakika düzeltmelerinde ise favorim çift bazlı saç serumu. Elektriklenmeyi 72 saate kadar kontrol altına alıyor ve parlaklık veriyor. Söylemeden edemeyeceğim. Bir de çok güzel kokuyor. Ne münasebet. Hayat benim hayatım. Ne münasebet. Bildiğimi yaşarım. Ne münasebet. Derdimi anlatırım. Ne münasebet. Ne münasebet. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben yine Kafa TV'deyim ve ne münasebet diyorum. İstanbul'a yaz geldi. Benim de şahane konuklarım var. Sıcacık, çiçek çiçek dostlarımla bugün sohbet edeceğim. En son neye ne münasebet dedin? Ne münasebet. Mesela sahnelerde yaşadığımız yaratılan zorluklara ne münasebet dedim. Yani su ve köpük kullanamazsınız bu sahnede dediler. Ben böyle, ne münasebet. Güvenlik beni içeri alırken dedi ki çok erken geldiniz. Oyun siz mi oynayacaksınız dedi. Ben de ne münasebet. Senin için de aynı şekilde arkadaşların geldi. Ne münasebet dedin içeri almadıkları zaman. Bak ben senin adına bile hatırladım. Bak benim adımı hatırladı. Biraz önce konuşurken aklıma geldi. Rolle ilgili soracağım aslında. Ya şurada öyle bir soru vardı da bu benim hakkımdı dediğin ve oynandığında da aman da çok da kötü oynamış. Ben çok iyi oynardım dediğiniz bir şey var mı? Var, ben Dora'yı oynamak isterdim. Şimdi değil, daha sezon devam ediyor. Tamam. Neyse. Burada. Yoksa sen... Bu arada buraya gireceğim. Bulaşıkçılar oyununu oynuyorlar. Eylül'de Bulaşıkçıları izleyebilirsiniz. Çok keyifli bir oyun. Şu da iyi oynamamış ya. Aslında ben daha iyi olurdum demedin mi mesela? Bu iyi oynamamış. Ben daha iyi olurdum değil de ben işimle ilgili aç bir köpek olduğum için beğendiğim her şeyi ben oynamak istiyorum. Yani erkeği de, kadını da, kediyi de, bebeği de, uçağı da, hani her şeyi ben de ne münasebet. Hayır, Molly'yi oynayamazsın. O yüzden hani böyle benim olmadığım bir işte, istediğim ama olamadığım bir işte bir başkasının oynayıp da ay ben daha güzel oynardım dediğim bir şey inan hatırlamıyorum ama şunu biliyorum. Olamadığım bir işi izleyip ay iyi ki olmamışım dediğim var. Bu müthiş bir... Evet, o çok güzel bir haz gerçekten. Evet. Senin oldu mu Aslı? Benim oldu. Oldu. Tabii. Aklının kaldı. Oldu. Oldu. Neydi hissi? Ben mesela kıskanırım, çok açık söyleyeyim ya. Ama o benimdi ya, çok daha iyi oynardım. Bak ne kadar detay kaçırmış falan deyiveririm yani. Der misin? Diyorum. Ya, bu benim işim çünkü. Peki tanıdığın biri ise ona söyler misin? Ben söylerim. Yüzüne karşı mı? Keşke senin yerine ben oynasaydım. Ha falan. Yani bu kadar ileri gidemeyebilirim. Ama aklımın kaldığı çok şey oluyor. Ben de iyi olanın her şeyi böyle ağzım sulanıyor. Yani buna hayır diyeni de ben anlamıyorum. Yok ya bilmem ne falan. Yok öyle bir şey bizim mesleğimizde yani. İştahlanırız biz her şeye yani. Yerim seni. Ve o güzel yoksa olan da zaten bu. Oynayamazsın. Evet. İştah yoksa yok. Evet. İçimizden kim biriyle tanıştıktan 4 dakika sonra Burcu'nun hayat travmasını ve yaşadığı her şeyi analiz edip tavrını ona göre alıyor? Kesin Özge. Kesin o.
Evet. Evet. Savunma hakkın doğdu. Savunacak hiçbir şey yok. Ama Çünkü bu bence suçlama bu bir mıydı? harika bir Yok, şey. değil. Harika bir şey. Bir çerçeve çiziyorum. Beni o çerçevenin dışına çıkartıyorsa ne güzel, şaşırtmış oluyor beni. Bir şey daha öğrenmiş oluyorum. Yani beni her şaşırtan biri beni geliştiriyor aslında. Buna bir süre ver mesela, ne kadar süre 4 sonra? dakika değil tabii. Ama yani seni tanıştığım her Bir dakika olmaz. Bir dakikada Bunun üzerinde olmasın. çalışsın kişiler. İçimizden kim beni eleştirin deyip eleştirilince küsüyor? Yok öyle biri. bence yok. İç ya. dünyada. Aa, bir dakika. Hiç Beni bende eleştirin deyip küsen yok bence aramızda. Yok evet. Beni eleştirin dediğinde genellikle iş üzerinden düşündüm ama hayatta zaten kimse kimseyi eleştirmeli. Çok uyduruk bir şey yani. Niye Yo, eleştiriyoruz ki? bence çok hayrat insanlar sevgili. Nasıl Çok ya? hoyratlar. Yani eleştiri olduğunu düşünmüyorlar yaptıkları şeyin ama çıtır çıtır yüzüne karşı sen dı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 sın olduğun için tabii ki bu böyle oluyor. O yüzden sen böyle yapmadığından da oldu değil mi canım diye davranabiliyor. Mesela bu çok doğal bir davranış. Sen de buna maruz kalıyorsun Evet. ister istemez. Oradaki güvenli ve direkt davranışın etkisinde kalıyorsun elbette. Ya da kavga o zaman ediyorsun. da ne münasebet elbette. Evet, ne münasebet. Olmaz. Bir de eleştirinin niyeti önemli. Yani Evet, senin eleştirdiğin doğru. şey benim değiştirebileceğim bir şey mi yoksa değiştiremeyeceğim bir şey mi? Peki ben bunu duymak istiyor muyum ve bana şu anda faydası var mı? Evet, yani saçını kestirmiş birine gidip nasıl oldu dediğinde ay çok kötü olmuşsun dersen hani bu dünyanın en saçma şeyi çünkü zaten kestirmiş. Ama sen saçımı kestireyim Benden mi derse bence bahsediyor şu kestirme. an. Uzun çok güzel. Kesin benden Asla senden bahsetmiyorum. Hadi neyse tamam ya. Ama böyle ama Anladım. ama kestireyim mi diye soran birine gerçekten fikrini söylemezsen de o Ha, zaman başka. dost olmuyorsun. Fikir sor. İşte bak eleştiri değil o. Fikir Evet. sorma. Ona tamam. Bu çok doğru bir şey. Küfür sever misin? Severim. Ben de severim. Çok severim. Nerelerde edersin? Rahatlatıyor. İçimden geldiği zaman ederim yani. Yakın arkadaşım Ama sosyal medyada asla. Sosyal medyada ben de ettiğimi hatırlamıyorum. Sosyal medyada ben de hiç. No. Ama ünlü olmasaydım kesin çok ederdim. Oh çok Yok. Yazılı hiçbir şekilde küfür etmem. Yani kayda geçmez. Aa bak sinsiyi No. görüyor musun? Sinsiyimdir. Sen daha beni yeni tanıyorsun şekerim, neler var. Ama tabii seksist küfürlere karşıyız. Sadece Evet. biz yapabiliriz bunu Evet, kadınlar. Evet. Erkeklere yasaklıyoruz Erkeklere. seksist küfürleri. Yasak. Ya küfür birazcık da bana hanım Zeka abla ürünü. konuşsun mu? Şimdi jenerasyon konuşsun. Küfür bir dilin ve kültürün göstergelerinde bir kültürün parçası aslında. Zenginliği yani. İnsanı o kadar da rahatlatır ki. Mesela bir şey hatırlıyorum, anlatabilir miyim? Çok Tabii, tabii. sevdiğim bir hikaye. Yıldız Hoca, Yıldız Kenter bir programda ve şey konuşuluyor. Kandemir Konduk var, Metin abi var, Akpınar var, Yıldız Hoca da var ve sansürle ilgili fikirler soruluyor. Konuşuyor. Muhteşem şeyler anlatıyorlar. Yıldız'ın da çok böyle utangaç, kendi içine doğru davranabilen biriydi toplum içerisinde. Hiç öyle göründüğü gibi değildi. Neyse dedi ki ben size bir şey anlatmak istiyorum izniniz olursa. Eşi rahmetli Şükran abi Aydınlı, tamam mı? Orada şöyle bir şey varmış. Köyde bir amca var, tamam mı? Amca gelirmiş. Bu köy batacak, ver bir cuvara. Köy kahvesine gelir. Bu köy ver bir cuvara. Ne oldu Ahmet abi? Tabii al bir cuvara. Neyim? Batacak bu köy. Sigara içiyor filan. Neyse ben gidiyor. Ne oldu bunun arkası? Düşünüyorlar. Ertesi gün geliyor, sana geliyor. Ne haber abi? Bu köy batacak, ver bir cuvara. Çok güzel. Cuvara bilmem ne. Cuvara. Be diyorlar artık bir gün. Tekrar geliyor biri. Nasıl Ahmet amca? Bu köy batacak, ver ciğerim bir cuvara. Batacaksa bassın bu köyü, benim cuvaramla mı kurtulacak? O kadar tatlı ki. Şimdi buradan bunu çıkaramazsın. Hayır. Bu hikayeyi bunsuz da anlatamazsın. Bir haltıda yaramaz. Ama o kadar da sahici bir yerden cevap veriyor ki hadi bakalım küfüre olamazsın. Olamaz. Bunu çıkaramazsın. Oradaki amcadan beklemem bu şeyi, performansı zaten ya. O kullansın, hiç dert değil. Esas soru sen bunu çıkarabilecek misin? O zaman Tabii, şöyle gidiyoruz. batacaksa batsın. Köy. Yap bu civara. Geliyor sorumuz. İçimizden kim ben mütevazıyım deyip gizli gizli kendini google'lıyor. Aa, hiç yapmam biliyor musun? Google mu kaldı ya? Google mu kaldı ya? Ada Google kalmadı. ChatGPT var. Ay neymiş Google'lamak? Ben hala Yahoo Mail Yapıyor musun? kullanıyorum. Sen ne diyorsun? Kendimi neye Google'layım ben? Ne yapsın? Kullanmadım gerçi ama. Ben arada Evet, bir ben bakarım. Twitter'dan Ben tekrar Twitter'dan. yazıp bakıyorum ne yazmışlar hakkında diye. Özellikle bu oyun zamanıyla birlikte ekstra yapmak istedim. İş zamanları Verimli çok oldu mu? oldu. Verimli çok oldu mu? olduğunda. Ha? Verim aldın mı? Ya bir verim almak için yapmıyorum aslında. Bakıyorum hani ne oluyor Aynen. ne bitiyor diye. Evet. Google'lama meselesi. Google'lıyorum ben.
Bence geceleri falan gezmiyorsunuz ya da sinsilikleriniz yok. Çünkü Google şu işe yarıyor. Ne işe yarıyor gerçekten? Alert var. Onu Yazdın. bahsediyorsun. Yani Nasıl? magazinsel bir şeyi gizlice yaptıysan eğer ve o yakalandıysa Haberler en son. evet düşüyor. Sekme. Bak. Son saat. Bak tıkladı. Sıcağız. Halt yemiş oluyorum filan diye evde dolanıyorum mesela sabah 7'de acaba bir yerde var mıyım diye. Google'a böyle giremezsin. Bir daha şekerim bak. Sayfa değiştirdi. Girecek. Jenerasyon dedi. Doğru söylüyor kız ya. Ondan sonra haberleri tıklayıp son saat. Hala Google'a bak. Hayır, ben çok önceden arkadaşım yapıyor. Bir arkadaş hep zaten buraya çok arkadaşımızı konu ediyoruz. Ya da ben arkadaşıma bakıyorum. Demek herkes çok sakin yaşıyor anladım. Ben de biraz Yok ya düzgün Google olacak. Peki bir şey sorabilir miyim? Evet. Bununla ilgili anksiyete dönemleri yaşadınız mı? Herhalde. Evet Ha, büyük tamam. yaşadım. Tamam, Yaşamaz normal olur mu ya? İyi, kariyerim iyi gidiyor. Evet. Olması gerekiyor. Nasıl geldi? Bu arada şuna da ikna ediyorsun. Sen sadece kendinle mi ilgilisin pardon arkadaşların bir şey söyleyeyim. Ben bunları sormaya bile çekindiğim yerler olabilir. O yüzden fırsatın bulmuşken sorayım dedim. Sor gitsin. Hiç öyle bir şey. Evet Tamam. oluyor tabii ki. Tamam, normal anksiyete. o zaman. Olmaz olur mu? Bir de tabii mesela çok da önemsememişsin ve fark etmemişsindir. Sabahleyin mesela başucundaki telefonuna şöyle ding 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 diye mesaj geliyorsa o bir başka erken uyanmış arkadaşının senin fotoğrafını sana yollama halidir ki o da çok korkunç bir anksiyeteye sebep olur. Evet doğru. Aslında iyilik yaptığını zanneder. Atarsanız. Bak gittim geldim ben. Birkaç anksiyete anıma gittim geldim. Soruyorum. İçimizden kim oyunculuğu kendinden kaçmak için kullanır? Bak hemen ben kendime İtiraf. Sen mi söylüyorsun? Ben de. Bazen bazı şeylerle yüzleşmek istemediğim zaman oyunculuk beni çok rahatlatan bir alan oluyor. Kesinlikle öyle. Nasıl yani? Şimdi biraz açar mısınız? Yani nerelerde kaçıyorsunuz? Yani Soruları ben soruyorum. Burada soruları ben Yer değiştirilecek. Şöyle diyeyim, ben hemen gireyim Evet, konuya. evet. 20'li yaşlarımda, özellikle 30'unda böyle ilk birkaç senesinde o kadar kendini tanımaya uğraşmak istemeyen bir insandım ki lay lay lon böyle yaşıyordum, güllük gülistan her şey. Fakat sonra da tatlı tatlı böyle bam 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 diye hayat tokatları vurunca o zamana kadar tanımadığım kendimi hep oyunculukla bir şekilde ifade edebildiğimi anladım. 22-23 yaşında başladığım oyunculuğa böyle 30'lara, 32-33'lere kadar böyle hep orayla gittim. Yani hiçbir şekilde kendinle ilgili bir şey okumuyorsun, düşünmüyorsun, sormuyorsun. Hep karakter. Karakter. Tabii evet, karakter çok sinirli tabii. Evet, mutlaka. İçimizden kim takmıyormuş gibi yapıp kendisine gelen her yoruma kafasını takıyor. ben. Gerçekten mi? Aa, ben kızıyorken buluyorum kendimi. Ne alakası var? Sen muhabbeti biliyor musun? Sen beni tanıyor musun? En sonra yeter be ne münasebet deyip telefonu böyle. Tamam artık falan deyip sonra da salıyorum. Ama takmıyormuş gibi davranıyorsun dışarıya. Tabii sessizim çok. Hiç kimsenin haberi yok bunlardan. Ama bak itiraf ettim. Telefondaki gölge şey var mı? Bende yok, hayalet mi deniyormuş ama daha hayalet yeni taktırdım. öğrendim. Dün mü taktınız? Evet. Bende yok. Güzel. Ama Ben de istiyorum taktıracağım. yapacağım. Vardı Evet, bende. Sonra böyle yazın çok zorlandım kullanırken. Evet, Böyle, yazın zor yeter oluyor. dedim, çıkart. Onu dün Ha, tekrar şöyle taktırdım. oluyor değil mi? Çünkü ben bakıyorum onu fark ettim. Çok ayıp bir Yakından. şey ama dikkatimi çekiyor. Zaten göremiyorum da gene de böyle bir aksiyonu mesela hangi nerede dolaşıyor falan diye böyle. Çaba var çaba. Geliyor. İçimizden kim eski sevgilisini stalklayıp yanlışlıkla 2010'daki fotoğrafını beğenmiştir? İşler karıştı. Olabilir, çok müsait mi dedim? Münasip. Mümkün. Müstesna. Şebnem bağışlıyorsun sen. Eski fotoğrafını stalkladın mı? Asla Birilerinin yapmadım. beğeni de atmadın. Aşk olsun. No. Bak Neden? No hiç Ay, yapmadım. amatör müyüz abi? Aa lütfen. İğneleme diye bir şey çıktı ya. O iğneyi ya Yanlış 1800 yıl önce beğendiği bir fotoğrafını gidip en baştaki fotoğraf olarak yapıyor. Ben de onu yapıyorum. Halbuki eski bir fotoğraf olduğu için Evet. sen eski bir fotoğrafı beğenmiş oluyorsun. Bu dolayısıyla amatörlüğe girmez. Stalkladın sen. Ben hiç stoklamıyorum. Ama şöyle bir şey yaptım. Daha da kötüsü. Tabii ki de var bir şey. Şöyle, sosyal medyada değil. Yani eğer WhatsApp sosyal medya sayılmıyor değil mi? WhatsApp'ta Evet. çok eski bir muhabbet bu. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Tamam. Eski konuşmalarımı bir kere daha bakayım diye girdiğimde o konuşmayı like'lamış olabilirim.
Peki onu like'ladığında güne mi düşüyor? O yeni güne yani. Evet. Yeni mesaj gelmiş gibi. Evet. 3 yıl önce konuştuğunuz şeyi beğenmiş olabiliyor. Hangi mesajı like'ladığını mı bulacak? Hayır, ona bildirim gidiyor. Ona bildirim Aa, gidiyor. sen Ne olduğu görülüyor. beni Mesaj attı. bilmem kaç zaman önce Yazdı. konuştuğumuz güzel sohbeti like'ladı diye yeni mesaj olarak Yani şu düşüyor. demek oluyor. Diyor ki hala benimle yaşıyor. Evet. Karşı taraf öyle hissediyor. Gerçekten daha kötü. Evet. Çok kötü. Becermiş. Bu daha kötü ya. Pot kırma konusunda Sen çok uzmanım yeteneklisin, hep demiş. söylerim. Ben geçmiş mesajları okurken yanlışlıkla aramaya basmışlığım var ama yani. Gerçekten. Ama o istemeden olabilen bir Ben şey ya. neden bu konularda Ne mesela nasıl açıklayacaksın? saçma sapan Rehberden bir bulmadım. şey Belli ki var. seninle Ben ilgili de bir şey hiç yapıyordum. Şimdi benim mesela belim açık bir şey giydim. Evet. Cebime de telefonu Evet koydum. ya. Evet. Kilidi kapalı değil. Belimdeki telefonuma deyip birisini aramışlar. Aa, ona bot dial diyorlar ya İngilizce'de, bayılıyorum. Telefon arka cebindeyken birini ararsan yanlışlıkla. Bot dial. Ama burada bir dial. gerçeği açıklamak zorundayım. Gene büyük cümle geliyor. Ne? Şimdi o bot dial'larda şöyle bir şey oluyor. Genel olarak sen son aradığın numaraları bot dial edebilirsin. Senin rehberinden bir şey seçip de popon eski sevgiliye bir bot dial atalım olmaz. Bak Bize popomuz sağlam yaparız. eski sevgili değil ama hiç olmadık birilerini arıyor benim telefonum. Mesela küstüğün kız arkadaşın da olabilir yani. Yüzüne bile bakmayacağım Tabii ki. falan gibi bir şey yaptıysa. Bir anda ararken görüyor böyle karşısına. Evet. Aa, diyor, ne münasebet. Hayırdır inşallah, ne münasebet. Burada bir soru vardı, aklıma onu geldi, onu söyleyeceğim. Eski dostlardan bir tanesiyle ilişkiniz tamamıyla kesildi ve herkese de konuştunuz. Benim onunla ilişkim bitti benim için filan dediniz. Fakat gün geldi, kalbinizde bir şey var, doğum günü geldi ve o günü size işaret ediyor. Ve siz mesaj attınız. Kime oldu? Hiç olmadı. Benim için bittiyse Senin bitiyor. yani nasıl bir duruşun var hayatta? Duruş değil ya. Ben kötü insan örneğiyim, sen mükemmelsin. Annem yapamayış örneğinden bahsediyoruz. Kendini tutamayan. Yapamamak bu. Attın mı peki? Yok, Hayır. atamadın. Ben Hayır. doğum gününde değil Ya, de yapamıyorum kayıp yani. durumlarında yaparım. Ama doğum gününde bana iyi ki doğmuş yani, ne diyeyim ben. Doğmuşsa doğmuş yani. Doğdu da bana mı doğdu? Dedim ya, ben korkunç bir insanım. Hayatımdan birilerinin çıkmasını zor kabullenen bir yapıya sahibim. Çıktıkları zaman da üzüntüm çok uzun sürüyor. Çözülecek bir sorun değil. O öyle. O kadar. Peki sen mi Rahatladım çıkarmışsın? ve uyuyasım var arkadaşlar. Yemin ederim masanın üstüne O yatacağım nasıl bir şu şey? anda. Hipnotize ettim. Evet yani bunu Eski sevgiliyi de stalklayan ben çıktım. Evet. Soruyorum kızlar. İçinizden kim aşkı için büyük bir fırsatı reddetmiştir? Ben tabii ki. Ben hikayesini duyduğum için Şebnem diyecektim ama bu bilgi dahilinde olduğu için sadece. Ama aynı hikaye mi? Böyle birkaç hikaye girmiştir herhalde hayatına. Kaç. Oo. Yani yaşa bir bak. Herhalde bir tahminim vardır herhalde. Aşktan önemli hiçbir şey yok benim için. Bugün de aynı şeyi yaparım. Hiçbir şeyde pişman değilim. İyi ki de öyle olmuş. Aşk kadını diyebilir miyiz Deriz. sana? Evet. Deriz. Herkesin anlayacağını biliyorum bunu. Gerçekten aşık olduysan onun baştan bir bedel olduğunu biliyorsun. Aşk bir bedel zaten. Ben sana verdim kendimi, gerisi bana ne? Dediğin bir şey aşk. Tamam, o zaman o bedel ödenmiş bir yerden sonra davranıyorsun aşka. Ben bunu attım zaten, sen varsın benim için. Çünkü birini seçtiysen diğerleri yok. O diğerleri insanda olur, fırsatta olur. Neyse ne. Ama Dans edesim geldi o döttürü. yapalım mı? Benim için öyle. O yüzden hiç umurum değil. Çok güzel oldu hepsi. Harika. Oh be. Süper. İçimizden kim hala eski sevgilisini özlüyor olabilir? Şimdi hala yok be. Hala var. Cümlede hala var kızım. Haklısın ama sen. Hala diyorsun ya. Eski sevgili diyorum, yanındakini demiyorum. Hiçbir eski sevgilimi özlemiyorum hepsiyle görüştüğüm için. ay ne güzel. Ya vallahi hepsi dünya ahiret akrabam. Hepsi öyle. Yani bir kere kardeşim. Dayı oğlu, amca oğlu. Ya Emre. Harika bir şey bence. Bir ilişkide tam da sevilmediğini hissettin mi? Bunu direkt soruyorum. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki, herkes. Tabii ki. Gittin mi? Ben gitmem öyle kolay kolay. Ne oluyoruz ya? Aa. Bir Tam dakika. sevmiyor, tam sevmiyor. Olsun. Ben Sevecek. gitmem, sen git. Bir dakika. Farkında değil. Sevdireceğiz. Bir dakika farkında Ya, kimden değil. Dur bak bahsediyorsun? şimdi. 2 gün sonra göreceksin sen. Ay sonra gerekiyorsa ben giderim ama önce o sevecek. Tabii kardeş doğru. Yok, ben öyle bir şey yaşamadım. Bu da çok iyi cevap. Vallahi yaşamadım. Ne güzel. Ben sevildim. Evet, ne güzel. Tam böyle babaanneye nasıl bağladım 2 dakikada. İçimizden kim ilişkide her şeyi kontrol etmek ister?
Hiçbir sıkıntı yok. O da var. Çak kız. Hiç senden beklemezdim. Evet. Babaannemden öğrendim. Beni de babaanneye benzetiyorsun ama bak ayrıldığımız yerler var. Babaanneyi seni Aslında Şebnem sen kontrolcü birine benziyorsun. O da çok. Ama ilişkide değil. Ne o ilişkide değil. Hayır ilişki aşk derken olsun. hep aşk ilişkisine Yo gidiyor hayır her kafam. türlü ilişki hayatım. Her türlü ilişkide bence Şebnem de çok kontrolcü bir insan. Değilimdir. Her türlü Yani ilişkide sen mi? öyle olmadığını hissediyor olabilirsin ama biz senin ilişki yaşadığın insanlar olarak öyle olduğunu hissedebiliyoruz. Belki de bak. Peki bu şey mi? Hani oyun, prova bilmem ne hani bizim ilişkimiz böyle başladı ve böyle gidiyor ya. Acaba burada mı? Sadece Çünkü benimle olan ilişkinde de değil. Başka insanlarla gözlemlediğimde de yani kendimi de bu konuda çok gözlemlediğim ve eğitmeye çalıştığım için çok açık radarım bu konuda. Ben bu arada Başka anaç görünüyor. buluyorum. Aslında bazen Bak. anaçlık kontrolcülük gibi görünüyor. sen şeyi Ama anlıyor işte musun? o. Tanıyor En güzel musun kamuflaj. Deniz'i Özerman'ı bizim? Tabii. Deniz bana ne derdi biliyor musun? Doğru çıkacak. Dikkat askeri anaç çıkabilir. Bana askeri anaç Çok iyi. doğru söylüyor. Askeri anaç doğru söylüyor. Çok çünkü bazen de annenin de o anaçlarını Evet, anne doğru. bir bırak bir Evet, dur aslında ben kontrol değil halledeceğim. anaçlık çünkü çok şefkatli karışık bir korumacılık var onda. Üstüne yedin mi? Gözlemledim. Çay içtin mi? Sesin kötü ne Yedi oluyorsun? ve bu yemek falan gibi Evet. bir şeyleri var ve o aslında böyle çok şefkatle dolu bir şey ama kontrolcülük algılanabilir. Sen niye kendi kendine itiraf ettin Ben orada? sadece ilişkileri yani sevgili anlamında ilişkileri konuşuyoruz diye öyle atladım. Ha. Ben normal ilişkilerimde, arkadaş ilişkilerimde çok orta yolu bulurum yani. Evet. Sevgili ilişkilerinde kontrolcüyüm. Evet birazcık öyle. Bana sempatik diktatör denir. Evet. Gerçekten Öyleyim çok de. güzelmiş. Peki bir WhatsApp grubunda 2 tane kontrolcü varsa ne olur? Mesela ben Özge ile Ben ne hemen yaptığıma bir susarım. baktım. Ha, Hemen susarım. Bizim şahane Ben derhal sahalarımız bırakırım. var. Evet şahane. keşke Yani ben de kalabalık bir baksam. WhatsApp grubunun içerisinde 2 koç kafa kafaya nasıl girer? Ama bizim haricimizde bir grup kurmuşlar ondan sonra. Biliyorsun değil mi? Evet. Ve orada şöyle yazıyorlar. Yani üstümüzde bahis oynandığı bir grup var. Yani işte 1'e 5 basıyorum. Özge alır. Bundan sonrakine de dolunay Sen benimle yapar. dalga geçiyorsun. Hayır. Var mı böyle? Çok güzel. Hayalet ne olur taktırma. Ne olur taktırma. Hayalet ne olur tatlı. Ya da bana da okutur musun? Ben kelimeyi de tattırma Ekran, derken. her hayalet ekran. O kadar düz anlıyor ki şöyle bir an oldu. Sahnede prova yapıyoruz. Işıl Hoca böyle Ahsen bir yere çok güzel yaptı. Işıl Hoca böyle dedi. Evet kızım bu işte buradan koş dedi ve Ahsen koşmaya başladı. Bu çok net bir şekilde benim de alacağım komut budur ve koşarım. Siz Ama düşünün. başka Benim düşünecek bir şey yok. Söz ağızdan çıkıyor. Ne çıkıyorsa Evet. ben onu uygulamaya geçerim. Evet. Çok Demek ki felaket sen bir şey görev ama. insanısın. Hayır. Görev insanı Demek ki değilim, sen değil çok misin? temiz kalplisin. Biz şeytanız Ve senden. inanıyorsun ona. Çünkü onu seviyorsun. Çünkü sen şeytansın. Koca aslan sen dur. Komik bir sorun var. Komik mi? Bence öyle. Asla evlilikle ilgim olmaz değil. Ben evlenmem diye Pinterest'te gelinlik panosu olan kişi. Benim var. Vallahi biliyor musun? Kesin. Senin de var. Benim de var çünkü. Senin de var. Benim niye var ya? Ya bence biz bir jenerasyonun çocukları ne bileyim tül perdeye kafamızı duvak yapıp ulaştığımız için o sendromumuz bitmiyor bizim. Niye ya? Gerçekten de Bitmiyor, istemiyor. Allah. bitmeyecek. Çok Ama gelin Var var demek demek ki. ki. Ve hala diyorum ki ay bu yaşıma geldim. Şimdi de bu yaşa şu güzel olur mu? Adam yok ortada. Ve son sorum. Ben ruh yaşına göre yaşıyorum deyip doğum gününde kriz geçiren kim? Aa, delirdin herhalde. Hiç böyle bir soru yok. Var mı? Kesin sensin. Vallahi yok. Bak söyle. Aa, gerçekten. O zaman bana değdi yani bu. Sana değdi. Evet var mı? Vallahi Belki? farkında değilim. Bu konuda şuursuz Ben olabilirim. Yok ya. senin yaşının kaç olduğunu bilmiyorum ve hiç ilgilenmiyorum. Çünkü bence senin yaşın yok. Evet ve hiç söylemedin aslında değil mi? Ben yaşlandım ettim artık falan filan. Hiç Bir öyle kere şeyler bile duymuyorum. duymadım. Ben mesela çok insanda duyabilirim ha benden çok geçti falan. Sürekli yaşını ortaya koyan, söyleyen. Pes etmiş. Evet yani. Vazgeçmiş. iPad'imi alabilir miyim? Son tura geçiyorum. iPad gelirken de güzel bir müzik mi verseniz sanki? Aa, güzel müzik ne olabilir? Bir yandan oynuyor. Biz burada bambaşka. Abi de geldi. Var benim canım. Siz oynayın. Alır mısın? Güzel mi? Şimdi bu bölümde ben belli resimler gösteriyorum. Efendim Şebnem. Oy! Kim bunlar? Ne hissediyorsun? Bir dakika. O kadar seviyorum ki. Gördünüz mü kızlar? Evet. Dur bir dakika ben söyleyeceğim ama. Söyle. Siz ne hissediyorsunuz? Siz öyle Yeğenlerin gibi hissediyorum. Bir. Çünkü kolyen de aynı. Aa! Akraban gibi hissediyorum. Yok Gerçekten. artık. Bunun Özge şu an şoktayım. Senin o tepkin çok sevdiğin Sen bir birileri şey gibi. biliyorsun.
Ben bir şey biliyorum tabii ki. Benim Evet. Bana sordun ya ben bilmiyor olabilir. Çok zorlama. Benim çocuk kankalarım çoktur. Çocuk kankalarım. Onlar benim kankalarım. Eliz. Öyle mi? Mordeniz. Evet ve İlgim Güner. Onlar o sırada kaç yaşındalar? 9-10 falan olmalılar. Aynı yaştaydılar. Ve dünyanın bir yerinden bir yer... Ne yaptık ama biliyor musunuz orada biz? Biz böyle bütün boya, makyaj malzemelerimi, her şeylerimi falan bak bunu da getirmişim. Koymuştum. Hadi bakalım birbirimize nasıl boyayalım. Gününün sonunda böyle bir şey mükemmel, olmuştu. güzel. İlgim ve Bir dahakine beni de çağır. çağırırım. İsteyen şeyleri. Madem öyle biz de sana şöyle bir şey diyelim. Hı? Evet. Yes. Ben inanamadım. Ve en sevdiği ressamın hani resmi falan gibi. Çünkü bir resim yolculuğu olacak. Evet. evet. O da bir türlü bitmedi biliyor musun? O kadar uzun sürdü ki o çalışma. Güzel. Ben şeyi çok seviyorum. Vermeer'i çok seviyorum. İnci küpeli kızı yapan ressam. Hollanda'da Ve çok değil mi? az çalışması var aslında bilinenin. Ondan biraz böyle bir şeyler esinlenip kendim yapmak istedim. O yüzden zaten çok benziyor İnci küpeli kızın renklerine falan. Evet. Evet. Ve Renkleri turna benziyor kuşu. mu başka şey? Evet, çok Evet, güzel. evet. Geliyor Çok Özge'ninki. istiyorum. Bak bunu hatırlamayan var mı arkadaşlar? Kim bilmez bunu? Arkadaşlar Bu çok ünlü. inanılmaz. Ünlü bir şey bu. Evet. Yani Mercan'ın Arkadaşı bebeği. mı? Bebeği. Mercan'ın Sosyal bebeği. medyada arandı. Kalbime uyamadı Mercan. Ben size bu bebekle ilgili küçük bir şey Gerçekten anlatayım. mi? Ben Mercan'ı emzirmeyi bıraktım. Mercan kendi bıraktı bu arada neyse ki. Böyle bir yılın sonuna doğru. Ve Berra'nın da bana bir sözü vardı. Emzirmeyi bırak seni kız kıza tatile götüreceğim 2 gece diye. Ve Berrak'la kız kıza tatile gittik. Mercan'dan ilk defa ayrılıyorum. Tabii yani böyle uçaktayım. Çok mutluyum ama bir taraftan kalbim gerçekten biri çıkarmış bedenimden ve İstanbul'da unutmuşum gibi hissediyorum. Kalpsiz devam ediyorum falan böyle. Ve bu hediyeyi ben ona aldım gittiğim yerden. Ve ilk bebeğiydi bu Mercan'ın. Sonra geri döndüm İstanbul'a. Verdim bebeğini ona. Ve bebeğin adını Mercan. Tabii bu politically incorrect gibi geliyor kulağa. Ama yani bunu 2,5 yaşında, pardon 1,5 yaşında bir çocuğun yaptığını düşünürseniz Çikola koydu. Bebeğin adını. Çok tatlı bir isim. Çikola. Ve gerçekten çikolasız hiçbir yere gidilmiyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Ve bir gün evde çikolayı bulamadık. Ve Mercan bunu fark etmeden ben hemen yeni bir çikola bulmak istedim. Fakat Atina'dan aldığım bir bebek, İspanyol markası. Ve bir anda bunu ben Instagram'da paylaştım ve gerçekten hani Çikola yağdı üzerimize. şey oldu. Evet. Buradan da müsaadenizle bir kere bana bunu yollayan bütün özellikle Kıbrıs'tan yollayan bütün fanlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olun, var olun. Ve ben markaya da mesaj atmıştım. Anlattığım durumu böyle çok tatlı bir şekilde. Ve onlar bana koca bir kutu yollamışlar. Çikolalar. Çok güzel. Hani şu an evde Çikolaya ihtiyacınız varsa gene de çikolamız bol. O yüzden Ben bir tane çikolata istedim. hemen veririm. Ya ben de istiyorum çikolata. Tabii, Ben de. Seve veririm. Ve bana verdi. İnanabiliyor musunuz? Ben, çikola iyi misin? Falan diyor. Böyle çikolayı ben dedim süper harika. Kriz hiç Ay yaşanmadı. ben böyle hikayenin sonunda tamamen dramatik bir şey biliyorum. Koklayıp sonra bu çikola değil. Hayır. Değil mi? Hayır. Kesin yapar. Ben de öyle bekledim. Hayır. Yok daha henüz o kadar duyuları gelişmedi. Ve burada mesela çok garipti bu da. Gelen yorumlardan mesela bu durumu anlayan, seninle empati kurabilen, çocuğu olsa da olmasa da kadın erkek, yaşlı genç hiç fark etmeksizin duygunu hissedebilen insanlar var. Bir taraftan da böyle korkunç yorumlar yapan münasebetsiz insanlar var. Yani ne münasebet kardeşim. Ne münasebet kardeşim. Sana ne, ben istediğimi paylaşırım. Benim mecram, benim profilim. Seni Evet hiç ya. ilgilendirmez. Bu kadar. Oh! Bravo. Bravo! Buna alkış. İşte bu. Oh be. Hepimiz zaten. Yani. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Çünkü ederiz. şahane bir sohbetti. Çok eğlendim. İnanamıyorum. Yani çok özlemişim hepinizi tek Ay tek. canım. Vallahi çok güzeldi. Arkadaşlarımla çok güzel eğlendim. Sevgilerimizi yolluyoruz. Harika bir yaz geçirmenizi diliyoruz. Öpüyoruz. Ben ayağa kalkıyorum. Çünkü şöyle bir adet gelişti. Alacağım. Şebnem de geldi. Şebnem de geliyor. Biz zaten şöyle bir sarılıp Çok yamulma öyle. Dik dursun Şebnem. Güzel gözüküyor. ister misin? Hemen kontrol ediyorum. Neredesin sen?
Bildiğim aslında sen beni çok sevdin. Makaronlarımızı şu anda değil biraz sonra yemeniz gerekiyor. Neden? Neden? Girişi bir daha çekeceğim. Dove Bond Intense Repair ne münasebeti sundu. İşte karşında ışıltılı hayatlar, her gün ekranda parlar dururlar. Sen oradan bakınca çok kolay bu yollar, ama bir yaklaşsan hep çıkmaz sokaklar. Bilirim aslında sen beni çok sevdin, ama en doğrusu hep senin bildiğin. Benim doğrularım sor kimin umrunda, sanma yer etmedi sözlerin ruhumda. Ne münasebet, hayat benim hayatım. Ne münasebet, bildiğimi yaşarım. Ne münasebet, derdimi anlatırım. Ne münasebet, ne münasebet.